Yeniden herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere mantarla harika bir kahvaltılık tarif hazırladım. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz nefis bir kahvaltı tarifi. Öncelikle karıştırma kabına 2 yumurta alıyorum. Yarım çay kaşığı tuz ekleyerek çırpıyorum. Tuz miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Yumurtayı iyice çırptım. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve yarım yemek kaşığı mısır unu, yarım yemek kaşığı beyaz un ekliyorum. Biraz pul biber ve karabiber ilave ederek iyice çırpıyorum. Sevdiğiniz farklı baharat çeşitleri de ekleyebilirsiniz ayrıca. Ayrıca peynir de ilave edebilirsiniz. Yeşillik olarak bir tane taze soğan kullandım ve birkaç tutam da maydanoz kıydım. Kesinlikle çok kıymayın arkadaşlar. Şöyle 3-4 dal kadar maydanoz yeterli geliyor. İyice çırptım ve bir kenarıya alıyorum. Daha sonra mantarları, kabuklarını soymuş olduğum mantarları ay şeklinde iri iri doğruyorum. Küçücük doğramayın kesinlikle. Pişerken kaybolup gidecektir. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde kıymanız yeterlidir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hele mantar içine ayrı bir lezzet kattı. Mutlaka tavsiye ederim. İlk defa görebileceğiniz bir kahvaltı çeşidi arkadaşlar. Ben mantarların kabuklarını soyarak kullanıyorum. Dilerseniz sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Tavaya öncesinde alıyorum. Daha sonra üzerine birkaç damla yağ damlatarak pişirmeyi bırakacağım. Mantar çok çabuk suyunu salan bir sebze ve çok çabuk eriyen bir sebzedir. Onun için ne kadar çok büyük doğrarsanız daha güzel olacaktır. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ocağımın altını açarak kapağını da kapatarak suyunun salıp çekmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi biraz önceki mantarlardan eser kalmadı. Dediğim gibi eridi. Suyunu saldı ve artık yağıyla pişmeye başladı. Mantar miktarı veremedim. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta biraz daha kullansam olacaktı. Gördüğünüz gibi çiğken bizi aldatabiliyor mantar. Şöyle tersin düzünü çevirelim. Pişmeyen tarafları alta gelsin ki biraz sonra da üzerine sosunu döküyoruz ve hiçbir şekilde karıştırmıyoruz. Öncesinde bu şekilde düzenlemenizi tavsiye ederim. Videoma buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sosunu verdim. Öncesinde sosu bir karıştırın. Benim gibi yapmayın. Ben karıştırmayı unuttum. Dibini çöktüğü için bu şekilde yaydırıyorum. Her yerini gelmesi için şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Üzerinde bu şekilde ister çatal ister kaşıkla şöyle açın ki içi pişsin. Mutlaka üzerine kapak kapatarak pişirin arkadaşlar. Evet, kontrol ediyorum. Kahvaltılığımızın piştiği gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. İnanılmaz derecede güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tersini çeviriyorum. Bir de bu tarafını pişirmek istiyorum. Daha da lezzetli olması açısından iki tarafını da pişiriyorum. Çok az yağ damlattım. Kesinlikle
ölçü vermiyorum. Bir damla kadar yağ damlattım. Ve tekrar kahvaltılığımı tavaya alarak diğer yüzünü de pişiriyorum. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem arkadaşlar. Mantarın şekli, kahvaltılığımızın güzelliği gerçekten gözle görülebiliyor. Şöyle sizlere diğer tarafını da göstereyim. Bakın gayet güzel bir şekilde pişti, artık kızardı. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumları kanalımın büyümesinde ve gelişmesinde çok ama çok faydası var arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, kahvaltılığımız, sunumu hazır. Gördüğünüz gibi 10 dakikada masada çay demini alıncaya kadar bizim kahvaltılığımız da hazır olmuş oluyor. Şöyle servis tabağına alarak da sizleri yakından bu güzel tarifimi göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Sıcak sıcak böldüğüm için çok az düşme ihtimali var. Elimle tutuyorum. Şöyle görüntüsü ne kadar lezzetli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de bu güzel kahvaltılık tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.